Bali'deyiz. Bugün Hinduların yeni yılını kutlayacağız hep birlikte. Hangi televizyon bu? Hepsi yöresel kıyafetleri, sarunkları giymişler. Seni yerim, sen korktun mu? Nice. Ve saatlerimiz şu an tam 6'yı gösteriyor. Bali'deyiz. Bugün Hinduların yeni yılını kutlayacağız hep birlikte. Ogoh Ogoh günü. Yarın, yani bu gece yeni yıla giriyorlar. Yarın da sessizlikle birlikte bütün kötü ruhların buradan gittiğine inanıyorlar arkadaşlar. Birazdan arkamda böyle her yer büyük böyle canavarlarla dolacak. Her yerde canavarlar olacak. Çok heyecanlı bir gün gerçekten. Benim de duyduğumdan beri sabırsızlıkla beklediğim bir gün. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bugün de Hindular, Hindu bayramında yani yeni yıla giriş arkadaşlar. Yeni yıla girerken sessizlik gününden yani Niyepi'den bir gün önce bugün bütün sokaklarda büyük büyük canavarlar yapıyorlar ve bu canavarları yapmaya aylar öncesinden başlıyorlar. Birazdan da zaten hepsini size göstereceğim. Bunları yaparken de dualar eşliğinde yapıyorlar. Bir ay sonrasında da bunu bitiriyorlar arkadaşlar. Birkaç ay sonrasında daha doğrusu. Mahalleler arasında hatta böyle bir yarış oluyormuş. Mahalleler kendi yaptıkları canavarları böyle şov yapıyorlar ve birbirleriyle yarışıyorlar. En büyük ve en ağır yapan kazanıyor. Günün sonunda o canavarları gün batımı ile birlikte yakıyorlar. Gerçekten çok tuhaf bir gün. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Tabii bazı inanışa göre de bugün kötü ruhları çağırıyorlarmış. Yarın da bir anda ortadan kaybolup sessizlik gününde kötü ruhlar geldiniz bakın ama biz yokuz şeklinde de şey yapıyorlarmış. Yani onlara fake atıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ve yanımda birileri var arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Kaliteli bir sabah. Hangi televizyon bu? Kanal. Evet. Ubud sokaklarındayız. Ben de ilk defa tanıklık edeceğim böyle bir şeye. Çok heyecanlıyım. Yarışmaya Bali'den katılıyorum. İlk sorumuzla başlayalım o zaman yarışmaya. Bugün neredeyiz? Ne yapacağız? Biraz bilgi alabilir miyiz? Bilginiz varsa. Hindular için, Bali'de yaşayan Hindular için diyelim, çok önemli bir gün. Dini bir gün. Aynı zamanda Hindular için bir yılbaşı günü. Arınma günü diyebiliriz. Sessizlik günü diyebiliriz. Günah çıkarma günü diyebiliriz. Kötü şeytanları kovma günü diyebiliriz. Çok farklı anlamları var internette araştırdığımızda. Ama büyük bir çoğunluğun inanışı bugün yaptıkları büyük bebek dedikleri şeytan heykelleriyle sokaklarda yüksek sesle gürültü yaparak gecenin geç saatlerine kadar daha sonra gün sonu bebekleri yakıyorlar. Bunun amacı ise kötü ruhları adaya davet etmek. Kötü ruhlar ertesi sabah geldiğinde ise 24 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bütün halk evlerine çekiliyor. Kötü ruhlar geliyor. Kimse yok, eli boş, geri dönüyorlar. Böyle bir anlamı var. Biz de ilk defa deneyimleyeceğiz. Bakalım, çok heyecanlıyım. Umarım güzel geçer. Yani yarın hiçbir yere çıkamayacağız öyle mi? Neler yasak başka, böyle elektriktir, internettir? Normalde yapılması gereken, gerçek olan şey elektriğin, suyun, internetin, her şeyin kesilmesi. Ama çünkü sessizlik. Niyepi, sessizlik demek Endonezce'de. Ama artık tabii turist merkezli bir yer olduğu için ister istemez dini koşullara da güncellemek zorunda kalmışlar sanırsam. İnternet kesilmeyecekmiş bu Niyepi'de. Elektrik de kesilmeyecek, su da kesilmeyecek. Sadece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bütün her yer yaşam duracak, her yer kapalı. Bir tek hastaneler açık. Hatta arkadaşlar hava alanları o gün kapatılıyor. Yani Bali'ye geleceğiniz zaman o yıl hangi gün Niyepi günü lütfen onu kontrol edin. Yoksa uçuşunuz iptal olur, o gün gelemezsiniz. Bu sene 11 Mart Niyepi günü, yani 11 Mart'a uçuşu olan ya da buradan gidecek olan ya da dışarıda bir işi olan hiçbir şey yapamıyor. Bilginiz olsun. Ayrıca ogoh ogoh demek arkadaşlar Bali'de sallamak anlamında. İngilizcesi shake, normal işte Türkçesi de sallamak anlamına geliyormuş. Bunun sebebi de bu yaptıkları büyük büyük bebeklerin işte sallanıyor, yani şov yaparken sallanmasıymış, böyle çalkalanıyor, dans ediyormuş gibi görünüyormuş. O yüzden ismi de Ogoh Ogoh'muş. Ben de şimdi internetten araştırdım. Öyle buldum. Ne alıyorsun? Dondurma. En güzel Niyepiler dondurmayla geçer. Evet. Bakalım fiyatını da gösterelim o zaman. Burası çok güzel bir dondurmacı. Evet, şehir merkezinde. Yemek ister misin? Yok. Neden? Şu an canım istemiyor. Nasıl istersen. Bakalım. Sirsak'ta dondurma var. Yemek ister misin? Neyle? Sirsak.
Ha, o meyveyi biliyorum. Evet. Yeşil pomelo gibi bir meyve. Çok ekşi, böyle tatlı bir tadı var. Yes. Şu an caddeler aşırı kalabalık. Şurada resmen sadece ortası boş böyle motorlar için, bir de şey için, gösteri için. Adım atılacak yer yok. İlk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Ubud merkezi inanılmaz. Yani iğne atsan yere düşmez dedikleri. Biz şimdi bayağı bir ilerledik. Biraz ileriye geldik. Burada bekleyeceğiz. Hazır beklerken böyle, daha doğrusu böyle videoyu da geçmeden önce, başlamadan önce törenimiz, videoyu böyle beğenirseniz, en azından bir yorumunu yaparsanız, ufak böyle kalp falan bir şeyler koyarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonra, video bittikten sonra da bugünle ilgili aklınıza ne takıldıysa, ne soru işareti varsa yorumlarda sorun. Hepsini zaten artık öğrenmiş olurum muhtemelen. Size yardımcı olur, cevaplamak isterim. Şimdiden teşekkür ederim. Çok güzel çeşitleri var, size de göstermek istedim. Vanilya güzel duruyordu. Sirsak denilen o meyveden var. Tiramisu var, passion fruit var. Çikolata bu ne bilmiyorum. Arancia diyor. Neyse ondan var. Gianduia var. Eritilmiş çikolata gibi bir şey, tam anlamadım. Bir de mangostin var. Bu herkesin deneyip bayıldığı meyve. İçi sarımsak gibi olan. Benim de favorim. Bakalım. Gürültüye başladılar. Yeah. What time is starting? No? Start 7. 7. How many hours totally? 2 hours? Until 3 hours. 3 hours. An şurada gürültü yapıyorlar, bayağı bir şeylere vuruyorlar. Başladılar gürültü yapmaya. Wow. Hem pistachio kenarda. Hello. Bu inanılmaz bir şey. Nutella, çikolata ve fındık parçacıkları dolu için. Hadi canım. Oo. Can I try mangostin? Ben de mangostin deneyeyim. Fıstığın içi fıstık Gel, yiyorlar. makasih. Medium cup, 2 scoop, right? 3 scoop. Ah, sorry. Okay, I want medium cup. Okay. Yeah. Yeah. Okay, sorry. Down or like that? Ah, okay. And mangosteen. Oh, yes. Coming. Mangosteen. Okay. You want to close or open? Open. Open. Ah, okay. Ve ben alayım. Bakın arkadaşlar, bir heykel burada var. Hatta bir tane fotoğraf çekilmek istiyorum. Yöresel kıyafetleri gördüğünüz gibi hepsi yöresel kıyafetleri, sarunkları giymişler. Burada başlıyormuş ya. Dronlar havada uçuşuyor. Bir sürü 6-7 tane drone var şu an. Milyonlarca turist var. Tabii bu kalabalıkta bir Türk'le karşılaşmasak. Merhabalar. Başlıyor yavaştan. Şöyle geçelim. Sorry. Oo, geliyor. Aman Allah'ım, çok iyi. Bakın. Evet. Korkunç. Ya seni yerim, sen korktun mu? Bakın bir tanesi de burada. Şöyle yine şeytana benziyor. Buna da sarung giydirmişler, yöresel kıyafet. Çok iyi. Bunlar yüzünü de boyamış. Wow. Nice. Ay. Çok korkunç ya. Böyle etrafında döndürüyorlar. 3 defa aynen. Wow! Drone'a bak. Sonra da ilerliyorlar. Bak bir daha geldi.
Gerçekten kulaklarım şu an çok az duyuyor. İnanılmaz gürültü yapıyorlar. Biz de yanlarına çok yanaştık. Neyse şimdi sırada diğer bebekler var. Gerçekten inanılmaz bir ortam. Adeta turistler buraya sırf bugün için akın akın geliyorlar arkadaşlar. Çok fazla turist var. Bir sürü de Türk gördük bu arada. Gerçekten bugünü hepinizin yaşamasını ve deneyimlemesini çok isterim. Biz de şu an VIP alana geçtik arkadaşlar. Böyle üstten bir yer bulduk da aşağısı çok sıcak çünkü. Daha büyük geliyor. Eyvah eyvah. Altar'ın oğlu Tarkan. Vay be bak. Araya binmiş gibi yapmışlar. Bu kesin düşer bence. Bunları karşılıklı sallıyorlar arkadaşlar. Bayağı bir şiddetli bir şekilde. İki tanesi böyle karşı karşıya geçiyor. Eğer düşmezse ikisinden biri, hangisi düşmezse o kazanıyor. Bak sallamaya başladı. Şiddetli bir şekilde sallıyorlar, böyle son güçleriyle altında tepiniyorlar resmen. Böyle. Birbirlerine diss atıyorlar yani bildiğin. Bazıları yamuluyor, bazıları düşüyor falan. Çok güzel yapmışlar ya. Acayip güzel bir el işi var bu arada. Endonezyalılar bütün yeteneklerini buna kullanmışlar diyebilirim. Let's welcome them to the picture. And let's give a round of applause for Nimundilan from Taman Klon. Ve büyük baba sahneye çıktı sonunda. Pardon büyük anne. Vallahi ne gündü ya, gerçekten çok ilginç bir gündü. İlk defa böyle bir şey deneyimledim. Harika bir deneyimdi bu arada. Bugün de yeni yılın ilk günü oluyor burada Bali'de. Niyepi günü. Bugünü sessizlikle herkes evlerinde karşılıyorlar. Daha demin dışarı çıktım, bir şeyler çekmek istedim sokakta ama paylaşmadan önce bizim burada kalan yerli lokal birisi var. Ona sormak istedim paylaşabilir miyim diye ama yasakmış. O yüzden paylaşamıyorum. Sokağa çıktım böyle. İnsanlar sadece mahalle arasında yürüyorlardı. Hani uzağa gidemiyordunuz. Birkaç kişiye sordum hatta hani uzağa falan gidebilir miyim, işte markete gidebilir miyim falan, zaten biliyorum da işte görüntü almak için. Hayır gidemezsin falan dediler. Sokaklarda öyle çocukları falan gezdiriyorlar. Onun dışında bütün gün burada herkes evinde, karanlıkta, internetsiz, elektriksiz bir gün geçiriyor. İnzivaya çekiliyorlar normalde. Bunun amacı da işte kötü ruhlar buraya geliyormuş ve geldiklerinde de herkesi evde görünce geri gidiyorlarmış. Yani fake atıyorlar kötü ruhlara bir nevi diyebiliriz. Yani farklı bir deneyim benim için de. İlginç bir deneyim oldu. Yani farklı ülkelerde böyle onların kültürlerini yaşamak, deneyimlemek gerçekten bana çok iyi geliyor. Çok güzel anılar biriktiriyorum bu sayede. Size de buradan hani yansıtmış oluyorum. Bilgilendirmiş oluyorum en azından deneyimle sabit bir şekilde. O yüzden çok mutlu oluyorum. İnsanlar bugün neler yapıyorlar? İşte meditasyon yapıyorlar. Gün içerisinde geçmiş hayatlarını düşünüyorlar. Ondan sonra hani sorgulama deriz ya, bir kendilerini sorguluyorlar aslında, öyle bir şey. Öyle bir gün. Daha çok kendileriyle birebir kaldıkları bir gün. Aslında gerçekten böyle bir şeye hepimizin yılda bir değil, hatta yani daha sık bir şekilde ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Böyle kendimizle baş başa kalıp inzivaya çekilip, yani bence mantıklı bir uygulama, bilemiyorum yani bana öyle geldi bugün deneyimledikten sonra. Özellikle ilk başta biraz tuhaf gelmişti, sorgulamıştım ben de neden böyle bir gün var diye, ama yaşayınca gerçekten insanın bazen zorla da olsa böyle eve çekilip, çünkü zorla olmasa bunun farkına varmıyoruz, eve çekilip kendiyle baş başa kalıp
hayatı sorgulayıp biraz düşünmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. De bildiğiniz gibi hani yeni yılı işte bu şekilde kutladık. Zaten bütün görüntüleri gösterdim. İnsanlar Ogoh'da neler yapıyorlar. Canavarları da bu arada strafor kağıdından, bambudan falan yapıyorlarmış. Gün sonunda yaktıkları için yakımı daha kolay oluyormuş. Ben böyle bir an kendimi bilgisayar oyununda gibi hissettim öyle şeyleri görünce. Büyük kocaman. Çok güzel bir deneyimdi. Bugüne gerçekten çok önem veriyorlar, çok dikkat ediyorlar. Her yerde görevliler falan bekliyor. Sadece hastaneler açık oluyor bugün de. Yani her yer kapalı. Hatta Grab uygulaması, yani motor taksi uygulamaları, yemek getirme uygulamaları falan hepsi kapalı zaten. Dünü böyle gürültüyle karşıladıkları, kötü ruhları buraya çektikleri, ülkeye çektikleri, bugün de geldiniz biz yokuz dedikleri, sessizliğe inzivaya çekildikleri farklı bir deneyimdi. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü zaten hepsini tek tek cevaplıyor olacağım. Buraya kadar da eğer izlediyseniz lütfen beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde, bir sonraki deneyimde artık ne olacak bilmiyorum. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.